Merhaba arkadaşlar. Bu videoda gFuzzy Logic kütüphanesini kullanarak bir bulanık model nasıl oluşturabiliriz ve burada nasıl buna veri gönderip sonuç alabiliriz bunları göstereceğim. gFuzzy Logic kütüphanesi Pablo Cingolani tarafından tasarlanmış ve Java dilinde kodlanmış bir bulanık mantık kütüphanesidir. Ücretsiz kullanılabilir. Java programlarında kütüphane olarak eklenip kullanılabilir. Dolayısıyla Java'ya göre aslında Java'ya uygun bir kütüphanedir. Geliştirilen onlarca bulanık mantık kütüphanesi arasında desteklediği çok sayıda ve çok çeşitli üyelik fonksiyonlarıyla sıyrılmayı başarmıştır. Evet, tarayıcıyı açıp burada gFuzzy Logic yazalım ve çıkan ilk SourceForge sitesine girelim. Buradan full olanı indiriyoruz. Bu gFuzzy Logic kütüphanesinin full olanını indiriyoruz. Burada indirme belli bir süre sonra başlayacaktır. Evet, bunu masa üstüne indirmiş olduk. Şimdi Eclipse'i açalım. Ve burada oluşturmuş olduğumuz bir proje var. Boş bir proje. Ve bu projeye demin indirmiş olduğumuz gFuzzy Logic kütüphanesini ekleyeceğiz. Burada tabii projeye ters tıklayarak Build Path kısmına geliyoruz ve Configure Build Path kısmında yukarıda Libraries sekmesine geliyoruz. Ve açılan pencerede Class Path kısmını tıklayıp External jar ekle, dışarıdan bir jar ekle diyeceğiz. Ve burada demin masa üstünde indirmiş olduğum gFuzzy Logic kütüphanesini ekliyorum. Apply and Close demem yeterli. Şimdi pakete önce bir burada hangi şeyi yapacağız? Bir önceki videomuzda aslında bulanık modelin oluşturulma adımlarından bahsettiğimiz çamaşır makinesi modelini burada uygulamasını, kodunu yazmış olacağız. Önce tabii ki bulanık modelimizi oluşturmamız lazım ki bu gFuzzy Logic kütüphanesinin altında bu FCL dosyası Fuzzy Control Language şeklinde ifade edebiliriz. Bu da bir programlama dili gibi aslında bu dosya. Burada bir other diyerek ya da işte file ekleyeceğiz aslında. Bu dosya işte çamaşır makinesi model.fcl şeklinde oluşturmamız lazım. Nereye? Paketin içerisine oluşturdum bunu. Evet, bu dosya bir bloktan oluşacak aslında. Yani çamaşır makinesi model dediğimiz bir model bloğundan oluşacak. Bunu onun için function blok diye isimlendirebiliriz ve aynı ismi buraya da verebilirim. Yani çamaşır makinesi model şeklinde isim verebilirim ve bu fonksiyonun bir kapanma kısmı var. Yani end function block diye bu bloğun tamamlanma kısmı end. Bu şekilde bu fonksiyon bloğunu kapatmış olduk. İşte bütün bulanık model bu fonksiyon bloğun içerisinde olacak. Ve bunda işte bizim takip ettiğimiz adımlar neydi? Girdilerimiz bunlar, çıktılarımız bunlar, girdilerin üyelik fonksiyonları bunlar, çıktının üyelik fonksiyonları bunlar, bulanık kurallarımız bunlar deyip bulanık modeli oluşturmak aslında. Bu dosya bu kadarlık bir şeyden oluşuyor. Önce girdilerimizi tanımlayalım. İşte var input diyelim. Ve burada end varla yine bunu kapatıyoruz. Her bloğun aynı şekilde bir kapanış kısmı olması lazım. İşte burada değişkenimiz, girdilerimiz nelerdi? Dediğim gibi o videoyu izlerseniz girdilerimiz kirlilik miktarı ve bunun türü tabii ki double türünden bir şey olacak. Ondalıklı sayı real türünden ve çamaşır türü vardı. Çamaşır türü şeklinde aynı şekilde bu da real. Bunlar girdilerimizdi. Çıktımız neydi? Yıkama süresiydi. Bu çamaşır makinesi modelinde ben buradaki kirlilik oranına ve çamaşır türüne bakarak aslında ne kadarlık bir süre yıkamam gerektiğini hesaplıyorum. Kural tabanlı bir sistemdir bulanık mantık ve elimizde verinin olmasına gerek yoktur aslında. Ama tabii ki modeli çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü burada kuralları falan tasarlarken işte üyelik fonksiyonlarını tasarlarken sınır değerlerini doğru verebilmek adına modelin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ama tabii ki bir makine öğrenmesi gibi benim bir veriye ihtiyacım yok. Kural tabanlı bir sistemdir bulanık mantık. Evet, bu da çıktı şeklindeydi. Şimdi bunların
sırayla üyelik fonksiyonlarını yazıyorum. Dolayısıyla girdinin üyelik fonksiyonu yazması ne demektir aslında? Bulanıklaştırmadır. Yani gerçek hayattaki o olayı aslında mesela kirlilik miktarını ben bulanıklaştırıyorum. Fuzify yapıyorum. Neyi? Kirlilik miktarını. Ve bu kirlilik miktarı yine aynı şekilde and fuzify diyeceğim. Üyelik fonksiyonumu burada burayı yazmadan önce aslında çizmem lazım. Ne gibi bir dilsel değişkenler olacak? İşte ben burada diyorum ki az, orta, fazla kirlilik miktarı az ve burada işte 2 nokta eşittirle bu azın nasıl çizilmesi gerektiğini belirtiyorum. İlk değer x değeridir, ikinci değer üyelik derecesidir. Yani 0'da 1 üyelik derecesine sahip olsun ve 50'de de 50x değerinde de 0 üyelik derecesine sahip olsun diyorum. Dolayısıyla biz aslında burada bir üçgen üyelik fonksiyonu çizmiş oluyoruz ama 0'da tam üyelik, 50'de de 0 üyelik derecesine sahip olacak. Ve diğerine geçelim. Bu da orta üyelik dilsel değişkeni. Bunda da aslında bir üçgen çiziyorum ama mesela üçgenin çizilme şekilleri farklı belirtebiliriz. İşte 0'dayken 0 üyelik derecesi, 50'deyken 1 üyelik derecesi ve 90'dayken 0 üyelik derecesi diyerek bu şekilde aslında bir üçgen oluşturmuş olurum. Yani 0, 50, 90 şeklinde bir üçgen oluşturmuş oluyorum. Evet, son bir tane kaldı. O da fazla dilsel değişkeni. Bunu da mesela bu şekilde yazalım. Mesela yamuk olarak yazacağım. Trapezoid, trape kısaltılmış hali. Bir yamuk üyelik fonksiyonu veriyorum. 4 tane nokta gerekiyor bana. 60, 80, 100 ve 120. Dolayısıyla bu 60'da üyelik derecesi yükselmeye başlar. 80'de en yüksek üyelik derecesine başlar. 80 ile 100 arası çekirdektir. Tam üyelik derecesine sahiptir. 100'den de 120'ye doğru sıfıra doğru üyelik derecesi azalmaya başlar. Ve kirlilik miktarını ben tamamlamış oluyorum aslında. Bunun aynısı çamaşır türünde de aynı değerleri en azından yapacağım. Çünkü bunu hani gerçek hayatı dış dünyadan bir buton yardımıyla alacağız. Kişi mesela işte narin, orta filan getirecek. İşte ya da az kirli, çok kirli filan bir şey gelecek. Ben de arkada yıkama süresini hesaplayacağım. Burada kirlilik miktarı değil, çamaşır türünü bulanıklaştırıyoruz. Ve çamaşır türünde narin, karışık, beyaz olacak. Narin, karışık ve beyaz. Dolayısıyla yine 0.50, 0.50, 90 ve beyaz da 100. Yani bunları ben aslında burada 120 değil de 100 olacak şu. Bu kısmı yanlış yaptık. Burası da aynı şekilde 100. Yani 0 ile 100 arasında ben bunu arkada sayısal bir değerle temsil ediyorum aslında. Çünkü onu dış dünyadan almak daha kolaydır. Yani öyle bir 0 ile 100 arası bir aralığa sıkıştırmış olursunuz bu işi. Evet, çamaşır türü, kirlilik oranı bunlar tamamlandı. Şimdi de bunlar bulanıklaştırma kısmıydı. Çıktıdan sonraki kısım neye başlıyor aslında? Durulama kısmı falan olacağı için defuzzification olacak. Yani defuzify. Evet, defuzify kısmı olacak. Bu çıktı üzerinde yıkama süresi. Birden çok çıktığımız olabilir. Şu an buradaki bir çıktı var. İşte yine and defuzify diyorum. Evet, burada da mesela 5 farklı dilsel değişken kullanabiliriz. Mesela ne var? Çok kısa. Çok kısa program bu. Çok kısa. Yine bir üyelik yamuk üyelik fonksiyonu 0, 0, 15, 30. Bunların birimi dakikadır. Yani buradan gelecek değer bana kaç dakika yıkamam gerektiğini söyleyecek. İşte kısa program var. Bu kısa programda da mesela üçgeni nasıl diğer türlü şöyle triangle'ın kısaltılmış olan triangle yapabiliriz. Yine 3 nokta gerekir. 20, 40, 60, 20. 0'dır üyelik derecesi 40'ta 1 olur. 60'da yine 0 olur. Ve bu şekilde bir üçgen çizmiş olur. Gelelim normal programa. Normal programda yine 40'ta 0, 60'da 1 ve 90'da 0 şeklinde bunu da tamamlamış olduk. Uzun ve çok uzun kaldı. Uzun. Uzunda da 60, 90, 100 aslında. Yani şunu şöyle kopyalıyorum.
60'da 0, 90'da 1 ve %0. Evet, gelelim çok uzun terimine, dilsel değişkenine, çok uzun şeklinde. Burada da yine yamukla sonlandırıyorum işi. 90'da 0 üyelik derecesi %1'e geliyor ve ondan sonra artık hep 1 olarak gidiyor. Çünkü başka bir sınıf yok bundan sonra. Başka bir küme yok. Yani çok uzunu gidip 145'i 0'a indirirseniz burada yanlış bir mantık olur. 145 tam üye aslında çok uzun. Onun için 145'te tam olmalıdır. Yani bu aslında dümdüz bir çizgi olarak devam edeceğini gösteriyor. Evet, bunları yazdıktan sonra metodu gelelim. Evet, metotta bu neyin metodu? Durulama metodu. Hangi durulama metodu kullanıyoruz? Mesela center of gravity'yi kullanıyorum. Ve diğer bir burada belirteceğim şey aslında eğer kurallarda bir sıkıntı olur ya da kurallar çalışmazsa varsayılan değerim nedir? Mesela varsayılan değer ortalama bir değer verebilir. Mesela 90 dakika, hani bir problem oldu, bir sıkıntı oldu. Burada bana 90 dakika değerini üretecektir. Durulama kısmı, bulanıklaştırma kısmı, durulama kısmı tamam. Girdi çıktıları, üyelik fonksiyonları tamam. Burada diğer nedir? Bulanık kuralları yazacağız. Buna da yine rule blokla belirtiyorum. Kural bloğu, mesela buna işte kural blok 1 diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde bunu kapatacağımız kısım olacak. And rule block diyeceğim. Buraya kuralları bir bir yazacağız. Ama kurallardan önce mesela bizim kurallarımızı birleştireceğimiz işte V veya kesişim, birleşim, bununla ilgili de yine dediğim gibi bulanık mantık tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. İşte burada mesela V'de hangi metodu kullanacağız? Minimum metodunu kullanacağız aslında. Yine aktivasyonda minimumu kullanacağım. Bunlar değiştirilebilir. Bir de accumulation'da max'ı kullanacağım. Dolayısıyla aslında burada min max birleşimi kullanılmış oluyor. Şimdi de kurallarımızı yazacağız. İdeal sayı nedir burada? Şimdi baktığınız zaman burada 3 tane dilsel değişken var. Hani bütün durumları kapsayabilmek adına burada da 3 tane var. Dolayısıyla 9 tane kural idealdir. Ama tabii ki ağırlıklar falan değiştirilirse daha fazla sayıda ya da veya ile bağlanırsa daha az sayıda da kural yazılabilir. Kural 1 diyelim. Normal İngilizce bir terim yazar gibi işte if, kirlilik miktarı, bunlar bulanık kurallar. Dolayısıyla kirlilik miktarı 15 gibi bir ifade olmaz. O zaman bulanık olmaz. If kirlilik miktarı is az diyoruz. Dikkat ederseniz bulanık bir ifade. Yani az, ne kadar az? Bu zaten bulanık kural. And işte çamaşır türü. Buradan şuraya çamaşır türü. Narin. Bir de hani şu yöntemi kullanırsanız açıkta hiçbir şey kalmamış olur. İşte nedir mesela? Az narin karışık, sonra orta narin karışık, fazla narin karışık şeklinde gideceğiz aslında. Bu durumda işte kirlilik az ama çamaşır türü de narin. O zaman nedir zaten? Çok kısa programında yıkanacak. Dikkat edin. Sonuçta bulanık aslında. Çok kısa diyorum. Noktada virgüle bu kuralı. Bu şekilde ben bunu bir kopyalıyorum. Ve 9 tane dediğim gibi kural olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kural. Bunların sayılarını değiştirelim. Ve azken bu narin, karışık ve beyaz olacak. Narin, karışık ve beyaz olacak. Daha sonra yine aslında karışık ve narin, karışık, beyaz ve yine narin, karışık, beyaz. Yani bu şekilde hani atlamamış oluruz herhangi bir durumu. Diğeri de işte az, orta ve fazla şeklinde gidecek. Üçer üçer. Az, orta ve bu da fazla şeklinde yazacağız. Evet, kuralımızı yazdık ama sonuçlarını ayarlamamız lazım. Mesela bu çok kısaydı. Bunda birazcık çamaşır türü karışık olduğu için biraz daha programı yani uzatabiliriz. Çok kısa değil de kısa olabilir. Burada beyaz olduğu için beyazlardan hani kirliliği az olsa bile biraz daha temizliği zor olabiliyor. Normale çektim. Şimdi bu mantığı burada da kurmam lazım. Hani
burada bulanık mantığı kurarken sonuçlar tutarsız gelmemesi için burada izlemiş olduğunuz yolu o şekilde devam etmeniz lazım. Yani çok kısa kısa normal gibi ben gittim. O zaman bu da kısa normal uzun şeklinde gideceğim. Kısa normal uzun ve normal uzun çok uzun şeklinde ifade edebiliriz. Normal uzun ve çok uzun şeklinde ifade ettim. Bulanık kurallarda yıkama süresini buraya eklemeyi unutmuşuz. Bütün kurallarda hani den sonuç is normal şeklinde olacağı için den yıkama süresi bu olacağını ifade etmemiz lazım. Benim bulanık modelim oluşmuş oldu. Girdilerin üyelik fonksiyonları, çıktıların üyelik fonksiyonları ve durulama metodunun belirtilmesi ve bulanık kurallarımızı oluşturduk. Daha sonra burada ne yapacağız? Bunu kullanan bir Java sınıfı yazacağım. Yine bir class ekliyorum buradan ve ismi çamaşır makinesi olsun. Çamaşır makinesi ve bu çamaşır makinesi bir tane işte fis dediğimiz aslında bu işte o gFuzzy Logic'ten bulunan bir yapı. Bu fis'in eklenmesi lazım. Eğer burada direkt görmüyorsa aslında ekledik kütüphaneye ama importu şurada mesela burada görüyor ama bazen görmüyorsa elle eklemeniz gerekebilir. Şunun altında source for gFuzzy Logic'in eklenmesi gerekiyor. Bu bizim bulanık modelimizi tutan değişken aslında. Şimdi hangi parametreler vardı? Onları ben burada da tanımlayacağım. İşte double olarak kirlilik miktarı demiştik. Bir de çamaşır türü demiştik. Çamaşır türü. Ve nesne oluşturulacağı zaman işte çamaşır makinesinden bu değişkenleri alacağım. Bu alt alanları alacağım. Yani kirlilik miktarıyla çamaşır türünü alıyorum. Ve bu alt alanlara ekleyeceğim. Kirlilik miktarı. Yine çamaşır türü. Ve dosyayı okuyacağız. Dosya şimdi bizim direkt projenin içerisinde zaten. Onun için şöyle bir okuma tarzı yapıyorum. İşte buna dosya dersek new file dedim. Ve bunun içerisinde get class diyorum. Yani direkt SRC'nin içerisinden dosyayı okuyabilmek için get resources dedim. Get resource ve burada ismi neydi? Çamaşır makinesi model FCL. Çamaşır makinesi model.fcl. Tabii bunun yolunu döndürmesi lazım. Şuraya to URI diyelim. Ve bu tabii fırlattığı URI syntax exception var. Bunun bildirilmesi lazım. True ifadesini bildirdim buraya. Evet, şimdi de bunu yazdıktan sonra bu şekilde gelelim bulanık modeli okumaya. Bu fis yukarıda tanımlamıştık bunu. Fis.load var. Fis.load demin okutmuş dosyayı temsil ediyordu bu nesne. Bu dosyadan yolunu getir diyorum get path ve bunu okutuyoruz. Bunu okuttuktan sonra inputları ayarlamamız lazım. Fis set variable diyorum ve input'um kirlilik miktarı vardı girdim ve kirlilik miktarı sınıfın kirlilik miktarı. Bunu kopyalayalım. Bir de diğer girdiği de ayarlıyorum. Çamaşır türü. Yani bu ayarlamak demek aslında kullanıcı işte çamaşır makinesi üzerindeki butonları kullanarak bize bu bilgiyi sağlamış oldu. Ve ben bu şeyleri ayarladıktan sonra bulanık modelin benim için süreyi hesaplamasını istiyorum. Evaluate diyorum ve süre hesaplanmış oluyor. Nesne oluşturulduğu an aslında süre belli. Bunu işte toString'i burada yeniden tanımlayalım ve şunu yazacağız aslında toString'in içerisine çıktı diyelim ve çıktı işte nedir? Çalışma süresini bulmaya çalışıyorum. Çalışma süresi
Bunu tabii dışarıya işte 60.1 dakika çalış gibi bir şey vermemek için yuvarlıyorum aslında. Math round diyerek burada neyi yuvarlayacağız? Fees nokta get variable ve çıktısını bulmamız lazım. Neydi? Yıkama süresi. O çıktı değerini getir diyorum. Bunun değerini getir diyorum. Get value değerini getirdik ve buraya belki hani süreyi belirtebiliriz şu şekilde dakika diyerek ve bunu çıktıyı döndürüyorum. Evet, bu sınıf da tamamlanmış oldu. Sadece bizim burada bir tane test yazmamız lazım. İşte bir test ve void main ekle diyorum. Evet, kullanıcıdan alalım bu değerleri. Evet, hangi değerleri alacağız? Kirlilik miktarı. Evet, double kirlilik miktarı. Şunu şöyle kopyalayalım. Diğeri de nedir? Çamaşır türü. Tabii bunlar 0 ile 100 arasında bir değer giriliyor. Çamaşır türü. Ve bunu da aldık. Şimdi de çamaşır makinesi nesnesini üretiyorum. Çamaşır makinesi. Evet, kirlilik miktarı ve çamaşır türünü parametre olarak gönderdim. Şimdi bunu direkt ekrana yazalım. Çünkü zaten yıkama süresinde hesaplamış oluyor nesneyi oluşturulduğumuzda. Bunu direkt çamaşır makinesini ekrana yazıyorum. Evet, şimdi bir deneyelim. Şimdi kirlilik miktarı 70, çamaşır türü 30 ve çalışma süresi tabii yuvarlanmış bir şekilde 62,5 normalde çıkıyor. 63 dakika olarak makineye komutu göndereceğiz aslında. Bunun hesaplanmasında ne oldu? Bulanık model kullanılmış oldu. Dolayısıyla ben önce örneği bulanıklaştırdım ve daha sonra da çıkan sonucu, çıkan taralı alanı durulama metoduna koyarak dışarının anlayabileceği bir değere dönüştürmüş oldum. Tabii ki burada kural tabanlı bir sistem ama daha dinamik, daha sınırları geçirgen olan yani kısmi üyeliğe izin veren bir model tasarlamış olduk. Çamaşır az kirli olabilir, çok kirli olabilir. Ona göre fix 4-5 program yerine süreyi tamamen kirlilik miktarı ve çamaşır türüne göre ayarlayan bir model ortaya koymuş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.